Bulut Teknoloji Günlerine hoş geldiniz. Ben Dilara Demir. Bugün konuğumuz Türk Telekom Veri Merkezleri Tesis Operasyon Müdürü Mahmut Löğün Bey. Hoş geldiniz Mahmut Bey. Merhabalar, Nasılsınız? hoş bulduk. Teşekkür ederim sizler. Ben de iyiyim, çok teşekkürler. Ee, Hazırsanız başlayalım. İlk olarak biraz bize kendinizden ve Türk Telekom'da yaptığınız işlerden bahseder misiniz? Tabii ki memnuniyetle. Ee, Yıldız Teknik Üniversitesi Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği mezunuyum. İş hayatıma yazılım test mühendisi, entegrasyon ve test mühendisi olarak başladım. 2016'da Türk Telekom'a veri merkezi servis geliştirme uzmanı olarak görev aldım. Ee, Daha sonra 2021 yılının başında yönetici olarak veri merkezi tesis operasyonları müdürü olarak görev yapmaktayım. Bizim görev ve sorumluluklarımız tesis operasyonu müdürlüğü olarak Türk Telekom'un IT, geniş bant, sabit, mobil uygulamalarının çalıştığı kritik sistemlerin bulunduğu salonlar, yani veri merkezi salonlarının altyapı operasyonlarından sorumluyuz. Aynı şekilde aynı zamanda dış müşteri tarafında da e-ticaret, kamu, banka, farklı sektörde olan dış müşterilerimizin de kritik sistemlerin bulunduğu salonlarda altyapı operasyonları sorumluluğumuz bulunmaktadır. İstanbul genelinde 3 lokasyondan sorumluyuz. Esenyurt, Ümraniye ve Gayrettepe lokasyonlarından. 3 lokasyonda da iç ve dış müşterilerimize hizmet vermekteyiz. Teşekkürler. Veri merkezlerimiz size emanet diyebiliriz o halde. Ee, Evet. Diğer bir sorum da şey olacak aslında. Hep dijitalleşmeden bahsediyoruz. Her yerde dijitalleşme, pandemiyle birlikte kurumların da dijitalleşmesinden Evet. bahsettik. Peki bunun veri merkezi bacağında, veri merkezinde dijitalleşmek ne demek? Siz bu dijitalleşme yolculuğunun geleceğinin nereye gittiğini görüyorsunuz? Tabii. Yani aslında dediğiniz gibi dijitalleştirme kavramı pandemiyle biraz günümüze gelen bir kavram olsa da aslında geçmiş yıllarda da birçok geliştirmeler ve uygulamalar da vardı. Şimdi tabii pandemide başlayan bu süreçte veri merkezleri de ihtiyaca hızlı cevap vermesi ve hızlı reaksiyonlar göstermesi gereken bir konuma geldi. Çünkü dijitalleştirmeyle beraber aslında verinin de arttığı ve hızın önem kazandığı bir dönemdeyiz. Bunlardan en büyüğü işte 5G, IoT, yapay zeka, meta, metaverse, bu tarz uygulama çözümleri de veri merkezleri önemli bir konuma geldi. Tabii ki burada dijitalleştirmeyle veri merkezlerinin burada artan bu gereksinim günümüzde veri merkezlerinin de önemli bir konuma getiriyor. Bunu da dijitalleştirme altında bu veri merkezlerimizde e, yapay zeka çözümlü uygulamalarımız ve geliştirmelerimiz de e, bulunuyor ve devam ediyor çalışmalarımız. Bunların birçoğu işte verimlilik özelinde var. İş gücü kapsamında eforumuzu minimize edecek şekilde çözümlerimiz de var. Veri merkezlerinin dijitalleştirme dediğimiz kısımda aslında e, hem verinin e, hızı, sağlıklı bir şekilde sürekliliği ve yani müşterilerimizi kesintisiz bir şekilde sağlanması anlamında bir talebi karşılama olarak var. Bir de tabii ki günümüzdeki dijitalleştirmeye de bu ayak uyduracak, teknolojiyi takip edecek ve bizlerin de veri merkezi operasyonları olarak dijitalleştirme altında yapay zeka olur, bu 5G ile ilgili olabilir. Yani uygulamalarla ilgili bizim hayata neler geçirebiliriz, ne gibi çözümler yapabiliriz, iyileştirmelerimiz nelerdir? Bunu da günümüzde e, artık yani neredeyse ana maddelerimiz arasındadır. Yani bunu Konuşmaya konuşuyoruz. başladık. Tabii ki. Evet, başladık yani. E, Bunun sonucunda müşterilerimize bu dijitalleşme ortamında kesintisiz, sağlıklı bir hizmet vermek amacımız. Çok güzel bir noktaya değindiniz. Ben de onunla devam etmek istiyorum. Kesintisiz hizmetten bahsettiniz. Bugün Evet. veri merkezi müşterilerimizin de Türk Telekom'un da aslında veri merkezi hizmetlerinde kesintisiz ve hani iş sürekliliği ihtiyacı en önemli taleplerinden biri haline geldi. Peki siz veri merkezlerinde iş sürekliliğini ve kesintisiz hizmeti nasıl sağlıyorsunuz? Bu nasıl sağlanıyor veri merkezlerinde? Tabii. Şimdi tabii ki kurum ve şirketlerin herhangi bir afet, kriz,
ya da bir siber saldırı durumlarında kesintisiz olarak işletmelerini sürdürebilmesi, yani yürütebilmesi önem arz ediyor. Tabii bunu özellikle kritik iş süreçlerinde yürütebilmesi için de veri merkezlerinin teknolojik altyapısı da buna yönelik cevabı da vermesi gerekmektedir. E, Bu nedir en önemli şey? Veri merkezlerinde iş sürekliliği kapsamında bizlerin barındırma hizmeti altına verdiğimiz işte enerji, soğutma, erişim yani internet ve güvenlik kapsamları var. Buna yönelik iş sürekliliğiyle ilgili olarak enerji kapsamında işte enerjinin gerekli şekilde verilmesi, sürdürülebilir yani kesintisiz bir şekilde müşterimize gerekli bir altyapıda hizmet vermek için bununla ilgili gerekli bakımların yapılması, kontrollerin yapılması, proaktif bir yaklaşımla öngörücü bakımların sağlanması diyebiliriz. Soğutma tarafında da önemli şeyimiz tabii ki burada kritik sistemler diyoruz biz burada. Kritik sistemler olduğu için hiçbir şekilde kesintiye tahammülü olmayan, saniyelik ve milisaniyelik mertebelerinde dahi kesinti tahammülü olmayan sistemler barındırıyoruz veri merkezlerimizde. Burada da soğutmaya yönelik sistemlerimizin bakımları olsun. Yine aynı şekilde kontrollerimiz ve bunu yapan, bu bakımları ve işletmeyi yapan ekiplerimizin de eğitimleri de tabii ki burada önem arz ediyor. Eğitimlerimizi yıllık belli periyotlarda personellerimize eğitimlerimize veriyoruz. Ve aynı şekilde erişimde veri merkezlerinde tabii ki gerekli bir şekilde birçok noktadan, pop noktasından erişim sağlayacak şekilde bir altyapımız da var. Burada tabii ki kaynakların ve bağlantıların yani birçok erişim anlamında bağlantıların sağlandığı bir noktada veri merkezlerinin sürekliliğinin sağlanması için de uluslararası bir standartlarda sertifikalandırmalar da yapılıyor. E, Buna yönelik denetimler de var aynı şekilde Türkiye'de. Yani Türkiye Standartları Enstitüsü tarafından yapılanlar var. Buna yönelik bizim çalışmalarımız devam ediyor. İş sürekliliğini tabii bu kadar kritik hale getirdiği için de bizlerin de veri merkezlerinin ilk kuruluş sırasında tasarlarken başlayan bir kavrama getiriyor. Yani nedir bu? Evet, veri merkezi bir yapılırken evet, konumu gereği vereceği hizmet, hangi tip hizmet verecek, nasıl verecek ve bunlara yönelik önce bir tasarım aşamasına başlayan bir durum var. Buna yönelik teknolojik seçiliyor, yatırımlar yapılıyor, kurulma yapılıyor ve bu teknolojiyi işletecek ekipler kuruluyor. Uzman ekipler, teknik kadro ve bu kadronun da tabii ki sürdürebilir ve işletmeyi artık iş sürekliliği kapsamında müşterilerimize sağlıklı bir hizmet vermek altında denetimlerimiz olsun, kontrollerimiz olsun bunları sağlıyoruz. Ve demin de söylediğim gibi bu saydığım aşamaların her biri de sertifikalandırılıyor. Müşterilerimize e, istedikleri takdirde hatta ilgili denetimleri sırasında destek oluyoruz ve sertifikalarımızı sunmaktan da memnuniyet duyuyoruz. Diyelim. Veri merkezlerimizin aslında tasarım sürecinden kurulum süreçlerine kadar olan bütün süreçler iş sürekliliği ve kesintisiz hizmet esasına dayanarak Tabii, tasarlanıyor dediniz diye anlıyorum. evet. Peki buradan hani biraz da enerjiden bahsettiniz. Veri merkezlerinde kullandığımız enerji soğutma altyapılarından bahsettiniz. Bugün dünyamız için de hani sürdürülebilirlik çok önemli gündemlerden bir tanesi. Biz veri merkezlerimizi nasıl sürdürülebilir yapabiliriz? Tabii. Şimdi veri merkezleri tabii ki burada yoğun enerji tüketiminin olduğu bir tesis. Yani e, karbon salınımının yapıldığı bir tesisler. Tabii ki buna yönelik karbon salınımını azaltmaya yönelik çözümlerimiz ve uygulamalarımız var, çalışmalarımız da devam ediyor. Burada sürdürülebilirliğin en önemli yani kavramsal bize bugün günümüze bakarsanız tek veri merkezi değil aslında birçok kuruluşta bu gündem sürdürülebilirlik. İklim geliyor en başta tabii ki iklim değişikliği. Bu iklim değişikliğinin küresel ısınma ya da soğuma hiç fark etmiyor. Yani bunun e, artık öngörüsü neredeyse zor yapılıyor. Yani bugün baktığımız zaman Avrupa'da yüksek sıcaklıklarda dolayı bir etkilenme bile oldu veri merkezlerinde. E, Veri merkezlerinin tabii ki burada da o tahminleme ve hani demin bahsetmiş olduğumuz o kurulum aşamasında belli bir iklim skalalarına ve de standartlarına göre yapılıyor. Ama gün artık yıl yıl değişen bu şartlarda iklimin 10 yıl sonra bize ne gibi şartlar önümüze getirecek?
bunların tahminlemesini ve buna yönelik altyapı çözümlerini şimdiden konuşmaya başlıyoruz. Başlayacağız. Önemli bir durum getiriyor. Çünkü demin bahsettiğim gibi yani iş sürekliliği kısmında sürdürülebilirliğin de sağlanması için farklı kaynaklara da ihtiyaç var ve krizlerin yani iklim krizinin sizlere açacağı iş bir kesintinin etkilerini de yaşamamak adına bu tarz iklim olsun işte afet olabilir. Yani tüm doğal koşulların değiştiği bir ortamda veri merkezlerinde e, kendilerine bir revizyon diyebileceğimiz kavram yani getirebilir, yani getirilmeli. Buna yönelik aslında çalışmalarda başladı ve başlamalı da. Bunun bir kısmı tabii enerji kaynaklarımız. Enerjinin yoğun tüketildiği bir tesis dedik. Farklı enerji kaynaklarından ya da yenilebilir bir enerji çözümleri de veri merkezlerinde uygulanan bir yöntem ve bununla ilgili de yine tesis operasyonları olarak takip ettiğimiz, uyguladığımız bir çalışmalarımız da var. E, Ve sürdürülebilirliğin diğer şeyi de tabii ki kullandığımız altyapı ekipmanların yeni teknolojiyle evrilmesi. Burada yeni teknolojilerin, yeni batarya sistemlerinin artık hayatımıza başlaması, telefonlarımıza dahi yeni batarya sistemleri de girmiş oldu. Burada da veri merkezlerinin ona da yönelik yani farklı yeni teknolojileri altyapımıza kazandırdık. Buna yönelik işletmeleri yapıyoruz, yapmaya da devam ediyoruz. Sürdürülebilirliğin tabii ki kazanımı hem bu kavramlar yani altyapı olsun, enerji olsun, rüzgar, aynı şekilde güneş bunlar hep gündemimizde ve olmalı zaten. Ama bir de diğer tarafta sürdürülebilirliğin sağlanması için tabii insan kaynağı. İnsan kaynağının da burada da bahsettiğim gibi iş gücü, eğitim ve personelin yeni teknolojilerin altyapısını işletecek yetkinliğe gelmesi ve ona göre de uygun kadroların oluşturulması veri merkezi operasyonları olarak e, ana temel vazife amaçlarımızdan biridir. Sürdürülebilirliğin bu çalışmalar kapsamında müşterilerimize hiçbir etkisini yaşatmamak adına, hiçbir kesinti yaşamaması adına da çözümlerimizi ve uygulamalarımızı takip ediyoruz ve bununla ilgili de inşallah önümüzdeki yıllarda da hayata geçireceğimiz farklı çözümler de var diyebilirim. Harika bir haber. Veri merkeziyle ilgili, bu sektörle ilgili çok kıymetli bilgiler paylaştınız. Şimdi ben sizin gibi bu sektörde deneyimli yöneticimizden yeni başlayan arkadaşlarımıza tavsiyeleriniz neler, onu da dinlemek isterim. Yani evet, şimdi artık dönüşüm diyoruz, dijital diyoruz. Tabii ki burada da eğitim yani benim mezun olduğum zaman konuştuğum sektörde ağırlık olan meslekler artık evrildi. Dönüşüm de oldu o tarafta. Burada yeni başlayacak arkadaşlarımıza önerim e, üniversitenin evet önemli bir periyot, üniversite hayatı kıymetli bir zaman. İyi değerlendirmek gerekiyor. O zaman aşamasında arkadaşlarımızın sektöre temasının arttırmasını önerebilirim. Teknolojiyi takip etmelerini e, ve aynı şekilde yani bu teknoloji değişikliğiyle beraber ileride yapmak istedikleri işi, sevdikleri bir mesleği. Yani aslında heyecan duyacakları bir şey yapmak önemli. Severek yapan bir işte, e, heyecanlı olan bir işte verimlilik sağlanır diye düşünüyorum. O anlamda kendilerinin öncelikle üniversite hayatında bir hem sektöre temasların işte toplu öğrenci organizasyonları oluyor, sempozyumlar oluyor. E, Firmalar ve sektördeki öncü firmalardaki yönetici, üst seviyeli yöneticilerimizin de katıldığı konuşmalar, konuşmacı olarak katıldığı organizasyonlar da yapıyor. Bunlara katılmalarını öneririm. Yani derste evet üniversite hayatının ders kısmı da var ama e, biraz yani şeyin anlamı yani sosyal iş hayatı anlamında, işe katılım anlamında sektöre biraz daha temaslarını o andan başlarlarsa e, ve kendi yol haritalarında kafalarındaki o neyi istediklerini biraz daha çizelge olarak gösterirlerse sektöre yani deniz ortasına girmezler de kıyıdan başlayarak daha sağlıklı yüzerek e, emniyetli bir şekilde giderler. Yani önerebileceğim bunlar temel olarak. Ve kendilerine de başarılar diliyorum herkese. İnşallah her şey gönlünüzce olsun.
Teşekkür ederiz. Bizimle bu kıymetli paylaşımları yaptığınız için çok teşekkür ederiz Mahmut Bey. İzleyicilerimize de teşekkür ediyoruz. Sonraki bölümlerde görüşmek üzere. Sağlıklı günler diliyorum herkese.